7 Ekim'de başlayan Aksav Tufanı operasyonu Orta Doğu'da ve bölgede majör planları olan iki aktörün ön plana çıkmasına sebep oldu. Pasifik'in zirvesinde yer alan iki devletten bahsediyorum: Çin ve Rusya. Bir tarafta devasa ekonomi ve üretim kapasitesi olan Çin, diğer tarafta Batı'nın yoğun ambargosu ve Ukrayna'da yürüttüğü bir savaş olan Rusya. Bu videoda Rusya ve Çin'in İsrail yönelik politikaları ve son Hamas-İsrail krizine yönelik tutumlarını değerlendireceğiz. İçeriye geçmeden önce sizlerden bir ricamız var. Bu süreçte en doğru ve kaliteli bilgiyi aktarmak için çok çalışıyoruz. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı istiyoruz. Ben Sinan Bakioğlu, hazırsanız başlayalım. Öncelikle Rusya'nın İsrail'le olan ilişkileriyle başlayalım. Rusya'da yoğun bir Musevi nüfus olduğunu vurgulamakta fayda görüyorum. Azınlık konumunda olsalar bile görüşleri Siyonizmle pek bağdaşmıyor. İsrail'in aşırı hamlelerine karşı zaman zaman gösteriler düzenleyebiliyorlar. Ek olarak Rusya devleti üzerinde nüfuzlarını kullanarak süreci yönlendirmeye çalışabiliyorlar. Rusya aynı zamanda Orta Doğu Dörtlüsü üyesi. Bu oluşum İsrail-Filistin arasındaki barış sürecini yürütmek için 2002'de Madrid'de kuruldu. Merkezi Doğu Kudüs'te yer alıyor. Rusya, Birleşmiş Milletler, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği üye. 2000'lerin başında Ariel Sharon ve Putin'in ilgili devletlerin bir numarası olmasıyla birlikte ilişkiler gelişme gösterdi. 2022'deki Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle ilişkilerde bir miktar gerilme olsa da tamamen kopma hiçbir zaman söz konusu olmadı. 1970'ler ve 1990'larda yaşanan Aliyah süreçleri sırasında Rusya'dan İsrail topraklarına yoğun bir Musevi nüfus göçü yaşandı. Bunu detaylandıralım. Terim, Yahudilerin diasporalardan İsrail'e göç etmesini anlatan bir yaklaşım. Aliyah, Siyonizmin temel ilkelerinden birisi. Anlamı yukarı çıkma veya Kudüs'e çıkma olarak nitelendirilebilir. Rusya'daki Museviler 70'ler ve 90'lardaki Aliyah süreçlerinde İsrail'e göç etti. Günümüzde İsrail'de İbranice ve Arapçadan sonra en çok konuşulan üçüncü dil Rusça oldu. 2017 yılında yapılan bir araştırmada İsrail'de yaşayan 1,5 milyon vatandaşın Rusça konuşabildiği tespit edilmişti. Nüfusunun yaklaşık %17.25'ine karşılık geliyor. Rusya'nın 2015 yılında Suriye'ye askeri müdahalesi, Suriye'nin kendisi ve çatışmaya doğrudan ve dolaylı olarak dahil olan diğer taraflar için olduğu kadar Rusya-İsrail ilişkileri için de çok önemli bir an oldu. Sonuç olarak Rusya'nın Suriye hava sahasında ve karadaki varlığı İsrail ordusu için temelde yeni bir operasyon fırsatlarıyla sonuçlandı. Bu noktadan itibaren İsrail, Suriye'ye yönelik örtülü ve açık operasyonlarını arttırdı. Ancak yine bir denge yaklaşımı da ortaya çıktı. Daha önce Suriye veya Lübnan semalarında rakipsiz olan ve karşı güçlerle ilgili herhangi bir endişe duymadan karadaki hedefleri vurma özgürlüğüne sahip olan İsrail, operasyonlarını Rusya ile koordine etmek zorunda kaldı. Rusya ile İsrail arasındaki koordinasyon veya çatışmayı çözme gündemindeki en çetrefilli konu İran güçlerinin Suriye'deki varlığı ve İsrail'in İran hedeflerine yönelik hava saldırıları oldu. İsrail ile Rusya arasında uzun süredir devam eden bir başka sürtüşme kaynağı da Rusya'nın Suriye'ye güçlü bir hava savunma sistemi olan S-300'ü vermesi ve bunun İsrail Hava Kuvvetleri'nin Suriye hava sahası ve ötesinde faaliyet gösterme kabiliyetini riske atması ihtimalidir. İsrail ile iyi ilişkileri Rusya için değerli kılan başka faktörler de var. Birincisi, İsrail teknolojisinin de eklenmesiyle Rusya'nın belirli ülkelere silah satışlarının artması. Bir diğeri ise İsrail'in özellikle Fransa'nın 2015 yılında Mistral uçak gemilerinin Rusya'ya satışını iptal etmesinden sonra Rusya için silahsız hava araçları da dahil Batı askeri teknolojisinin tek kaynaklarından biri haline gelmesidir. Rusya-İsrail işbirliğinin devam etmesine yönelik bir başka olası tehdit de ABD-Rusya ilişkilerinin o kadar kötüleşmesidir. Washington'ın artık İsrail'in Moskova ile işbirliğine tolerans gösterme istekli olmaması ya da en azından şu ana kadar bu düzeye gelmemesi iki taraf için de ipleri kopartmama anlamına geliyor. İlişkilerin 7 Ekim'den sonra yaşanan süreçteki durumuna da bakalım. Putin, 2023 Hamas-İsrail savaşını ateşleyen Aksa Tufanı operasyonunu kınadı ve İsrail'in kendisini savunma hakkı olduğunu söyledi. Ancak aynı zamanda İsrail'in tepkisini eleştirdi ve İsrail'in Nazi Almanyası'nın Leningrad'ı kuşattığı gibi Gazze şeridini kuşatmaması gerektiğini söyledi. Çatışma sonucunda İsrail ile Rusya arasındaki ilişkiler kötüleşti. İsrail, Suriye'deki hava saldırıları konusunda artık Rusya'ya önceden bildirimde bulunmuyor. Dışişleri Bakanı Lavrov da hem Hamas'ın 7 Ekim'deki eylemlerine hem de İsrail'in masum insanlara zarar veren saldırılarına karşı çıktı ve derhal ateşkes çağrısında bulundu. Bir grup üst düzey Hamas üyesi 26 Ekim'de üst düzey bir Rus yetkiliyle buluştu. Konu Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılması süreciydi. İsrail Dışişleri Bakanlığı Hamas üyelerini Moskova'ya davet etme kararını kınadı. Bu görüşme teröre destektir diyerek Rusya'ya Hamas heyetini sınır dışı etmesi çağrısında bulundu.
Rusya ile İsrail arasındaki kısmi gerilim 29 Ekim'de Rusya'nın güneyindeki Dağıstan'da çıkan ayaklanmanın ardından daha da yıprandı. Yüzlerce isyancı Tel Aviv'den uçakla gelen İsrailleri aramak ve onları alıkoymak için bir havalimanına baskın düzenledi. İsrail hükümeti Moskova'dan İsrail vatandaşlarını ve Rusya'daki Musevileri korumasını istedi. Ancak Hamas'ın toplantılara ilişkin açıklaması farklı bir tablo çiziyor. Hamas Politbüro üyesi Ebu Marzuk 28 Ekim'de yaptığı açıklamada Hamas'ın Gazze'de Rusya'nın serbest bırakılmasını istediği 8 rehineyi açıkladığını söyledi ve "Çünkü biz Rusya'yı en yakın dostumuz olarak görüyoruz" diye ekledi. Ukrayna Savunma İstihbarat Başkanı Kirilo Budanov da Rusya'nın yakın zamanda Hamas'a silah sağladığını söyledi. Ancak iddiasını destekleyecek bir kanıt sunmadı. Rusya'nın Hamas'ın 7 Ekim'i organize etmesinde veya kullanılan silahları sağladığına dair bir kanıt şu an için yok. Ancak Rusya özellikle Hamas'ın 7 Ekim'deki operasyonlarını terörizm olarak kınamadı. Bunun yerine Rus yetkililer her iki tarafa da silahlarını bırakma çağrısında bulundu ve bağımsız Filistin devletine verdikleri desteği duyurdular. Необходимость реализации решений Совета Безопасности ООН о создании независимого суверенного палестинского государства. Çin'in İsrail'le olan ilişkilerine ve 7 Ekim sonrası ortaya çıkan yeni duruma bakışıyla devam edelim. Bu konudaki bilgimizi arttırmak için İstanbul Medeniyet Üniversitesi akademisyenlerinden doktor öğretim üyesi Kadir Temiz'le görüştüm. Kadir Hoca, Çin'in perspektifini değerlendirebilmemiz için şu 3 parametreyi baz almamız gerektiğini söyledi. Bunlar devlet düzeyindeki görüşler, Çin'in Orta Doğu'da yürüttüğü barış süreci ve uluslararası sistem. Çin'in karar vericilerinin bu 3 seviyedeki dengeleri gözetmek zorunda olduğunu ve buna göre davrandıklarını ekledi. İsrail 1948'de bağımsız olduktan sonra 1949'da dönemin Milliyetçi Çin hükümeti İsrail'i hızlıca tanıdı. O dönem Çin İç Savaşı başlamadığı için süreci milliyetçi kanat kontrol ediyordu. Ancak Mao döneminde Çin tipi komünizm görüşünün temelleri atılırken ABD karşıtlığı ön plandaydı. O günlerde de İsrail, ABD'nin Orta Doğu'daki arka bahçesi olarak görüldüğü için Çin, İsrail'le olan ilişkilerine mesafe koymuştu. Kadir Hoca bu mesafeyi tanımlarken o günlerdeki Filistin Kurtuluş Örgütü'ne maddi ve silahlı desteğin altını çizdi. Çin'in bu yaklaşımının altında Mao'nun duyurduğu ve o ölene kadar devam eden Çin'in 3. Dünya Yaklaşımı isimli politikası vardı. Bu tutumun ana sebebi olarak Filistin coğrafyasında yaşananların bir zulüm olduğu ve ABD emperyalizmine direnilmesi gerektiği vurgulanmış. Ancak takvimler 1978 ve sonrasına gelince Çin'in Orta Doğu'ya bakışı ideoloji yerine pragmatizme evrilmiş. Bunun nedeni olarak ekonomik gelişmeleri gösterebiliriz. Çin o günlerde başlayan büyük ekonomik atılımı için yüksek enerji erişimine ihtiyaç duyan bir ülke. İsrail ve Çin arasında 1992'den sonra ekonomik ve teknoloji konusunda ikili işbirliği kapasitesi artış gösterdi. Ayrıca Çin'in Orta Doğu politikaları hakkında ve Çin-ABD-İsrail üçgeni konularında derinlemesine araştırma yapmak isteyenler için John Alterman'ın The Vital Triangle kitabını önerdi. Kadir Hoca'nın Alterman'dan aktardığına göre bu periyotta İsrail ve Çin arasındaki her yakınlaşma eğiliminde ABD'nin de denkleme girdiğini aktardı. Bu dönemin 2001'lere kadar böyle sürdüğünü söyledi. Ayrıca 2. İntifada döneminde de Çin'in Filistin'e destek olduğunu ekledi. İsrail ve Çin arasındaki yakın temas günümüzde de devam ediyor. Çinli firmalar İsrail limanlarına geliyor, hatta buralarda yatırımcı pozisyonunda bulunabiliyor. Çin'in İsrail'e yaklaşımı konusunda Çin tarafı ticarette sükunet prensibini benimsiyor. Bunun altında yatan sebepse eğer Orta Doğu içinden çıkılması imkansız bir krize girerse bölgeden Çin'e akan enerji kaynaklarının kesintiye uğraması ihtimali. Günümüzde Çin, Filistin yönetimini tanıyor. Ancak aynı Çin, İsrail'le kuvvetli münasebetlere de devam ediyor. Çin devlet perspektifinde bu tutuma nötralite adı veriliyor. Kadir Hoca konuyu detaylandırırken Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in yeni küresel güney ve kalkınmamış devletler yaklaşımlarını vurguladı. Buna göre Çin, gelişmemiş ülke ve bölgelerde aktif yatırımcı ve arabulucu olarak sorunların çözümünde rol almak istiyor. Kadir Hoca ile olan sohbetimiz sırasında Çin'in İsrail'deki yatırımlarından da bahsettik. Çin menşeli Huawei şirketi İsrail'de Ar-Ge merkezleri kurdu. 2015 yılında Çinli bir firma olan SIPG yani Şangay Uluslararası Liman Grubu, İsrail'in Hayfa limanını işletmek için açılan bir ihaleye girerek kazandı. Çin'in ekopolitik arenadaki tutumu hakkında kısa bir örnek vermek istiyorum. Çin, proje geliştirdiği ülkelerdeki yerleşik şirketler yerine kendi şirketleriyle çalışır. Yani Çin Hayfa limanını işletirken veya bir ülkede altyapı yatırımı yaptığında işçiler Çinlidir. Mühendis Çinlidir. Personel lojmanında yemek pişiren aşçı da Çinlidir. Çin'in Hayfa'yı tercih etmesinin sebebi olarak 2020'de patlayan Beyrut limanından sonra Orta Doğu'da Akdeniz'e açılan büyük liman sayısında azalma olmasını söyleyebiliriz. Bugün Hayfa ve çevresinde çok sayıda Çinli ekspat nüfus yaşıyor. Çin'de doğan, Çin asıllı bir şirketin yurt dışı departmanında çalışan nüfusu ekspat olarak tanımlayabiliriz.
Ayrıca Eilat Limanı ile Ashdod Limanı'nı birbirine bağlayacak olan demiryolu projesi için de talepkar davranıyor. Bu projelerin gerçekleşebilmesi ve var olanların sürdürülebilir şekilde gerçekleştirilmesi için İsrail'in savaş durumunda olmaması ve bu güzergahlar üzerinde bir silahlı tehdit olmaması gerekiyor. Bugün Çin, Filistin'den yana bir tavır takınıyor. Ancak Hamas konusunda net bir açıklama yapmaktan kaçınıyor. Vurgulamamız gereken bir nokta daha var. 7 Ekim'de başlayan Aksa Tufanı operasyonunun etkilediği alanları unutmamamız gerekiyor. Bu noktalar Çin'in projelerinin olduğu veya yeni girişimlerin kurulacağı noktalar. Buraların atış menzilinde olması demek işlerin aksaması anlamına gelebilir. Kadir Hoca ile konuşmaya devam ederken ikimiz de Çin'in İsrail'deki vatandaşlara yönelik bir tahliye operasyonu yapmadığını fark ettik. Bunu Çin'in 7 Ekim sonrası durumu büyük bir tehdit olarak görmediği olarak düşündük. Eski Dışişleri Bakanı Qin Gang, 2023 yılının Nisan ayında İsrail-Filistin arasındaki barış görüşmelerine aracılık yapabiliriz demişti. Telefon görüşmemizi tamamlarken Kadir Hoca, Çin, İsrail'le kurduğu ilişki sayesinde Batı'nın teknolojik kapasitesine erişim sağlayabiliyor diyerek sözlerini tamamladı. Editör yorumuyla devam edelim. Pasifik'in yükselen iki aktörü olan Rusya ve Çin, Orta Doğu'daki faaliyetlerini artırmaya devam edecektir. Mevcut İsrail hükümetiyle yaşanabilen sorunların bu devletlerin makro politikalarına yönelik olmayacağını düşünüyorum. Ayrıca bir süredir İsrail içinde devam eden YouTube içeriklerimizde de dış haberler editörü Hamide Coşkun'un anlatımıyla sizlere aktardığımız bir husus vardı. İsrail içinde eski ve yeni politik aktörler Netanyahu'yu istemiyor. Netanyahu'ya alternatif senaryoların Çin ve Rusya olan ilişkilerine ve bunların tutumlarına yönelik olası siyasi adayların demeçlerine dikkatle takip etmek gerektiğini düşünüyorum. Sonuç olarak Netanyahu alternatiflerinden herhangi birinin göreve gelmesi halinde bu devletlerin İsrail ve Filistin'le olan münasebetleri farklılaşabilir. Fikirlerinizi ve görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Bu tarz daha fazla içerik için YZT'ye abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. 7 Ekim'de başlayan Aksa Tufanı operasyonu Orta Doğu'da ve bölgede majör planları olan iki aktörün ön plana çıkmasına sebep oldu. Pasifik'in zirvesinde yer alan iki devletten bahsediyorum. Çin ve Rusya.